Hayatınızdaki erkeğin size aşık olup olmadığına emin değilseniz, hatta sadece hoşlandığına dair kuşkularınız varsa doğru yerdesiniz arkadaşlar. Bir erkeğin mesajlaşma ayrıntıları size söylemese de size karşı olan hislerini ele verebilir. Bu yüzden birazdan söyleyeceğim her madde çok önemlidir. Bu videoda anlatacağım tüm maddelerdeki mesajlaşma ya da davranış detaylarının hepsini bir erkekte görüyorsanız size aşık olduğuna emin olabileceksiniz. Değerli arkadaşlarım, öncelikle yeni videolardan haberdar olmak için kanalımdan aldığınız tüm YouTube bildirimlerini açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçelim aşık erkekleri ele veren 7 mesaja. 1. Size aşık bir erkek duygularından bahsetmeye korkmaz ve daha cesur hareket eder. Bu yüzden mesajları da duygu yüklüdür. Fakat bu size tabii ki aşkını ilan edecek anlamına da gelmez. Özellikle günümüz koşullarında erkekler kadınları etkilemek için daha ilişkinin başlarında aşık olmuş gibi davranarak süslü cümlelerle etkileyici olabildikleri için bu maddede söylediklerime çok dikkat edin ve diğer maddeleri asla atlamayın. Peki bir erkeğin size karşı duygu yüklü olduğuna nasıl emin olabilirsiniz? Bunu sizle konuştuğu konulardan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ciddiyet içeren mesajlaşmalarında eğer sıradan cevaplar verirseniz daha alıngan olduğunu gözlemlersiniz. Özellikle duygularınızı sorar ve öğrenmeye çalışır. Duygularınızdan emin olamadığı zaman üzüldüğünü hissedersiniz. Fakat bu duygu öğrenme durumunu sizi ölçmeye çalışan erkekler de yaptığı için yine dikkat etmenizde fayda vardır. Bunun haricinde hayatında en önem verdiği konuları ilk haber verdiği kişi siz olursunuz. Hatta bir fikre ihtiyacı olduğunda sizin uzmanlık alanınız ya da bilginiz olmayan bir konu olsa bile size mutlaka soracaktır. Bu size verdiği önemi gösterir ama konuya hakim olan bazı erkekler bu tarz şeyleri yaparak sizi kendine aşık edebileceği için diğer anlatacağım maddeleri dikkatlice dinleyin arkadaşlar. İkinci maddemiz, size aşık bir erkeğin güne uyandığında telefonu eline alıp ilk mesaj attığı siz olacaksınız. Günü bitirirken de sizi asla ihmal etmeyecek ve mutlaka iyi geceler mesajı atacak ve sizden haber almaya çalışacaktır. Tabii ki sadece günaydın ve iyi geceler mesajından bahsetmiyorum. Değerli arkadaşlarım, hoşlanan erkekler de sürekli mesaj atarlar ama aşık erkeklerin en önemli özelliği sizi memnun etmeden mesaj atmayı bırakmazlar. Hoşlanan erkekler daha egosal ve sizin davranışlarınıza göre değişebilen bir ruh halinde oldukları için daha bencilce davranırlar. Aşık erkeklerse sizin verdiğiniz cevaba değil size odaklanırlar. Sizden haber almak ve güne sizle başlayıp sizle bitirmek isterler. Bu yüzden aranız bozuk olduğunda bile kolay kolay mesaj atmadan yapamazlar. Bu konu haricinde özellikle ayırt etmeniz gereken bir durumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aşık olmayan bazı erkekler özellikle sabah kalktıklarında ya da gece yatarken belki size normal mesaj atarak önemsediklerini gösterebilirler. Ama mesajlaşma ilerledikçe olayı mutlaka cinselliğe bağlamaya çalışırlar. Bu yüzden sizi önemsiyormuş gibi gözüküp aslında mesajlaşmaları cinselliğe bağlayan erkeklere karşı dikkatli olmalısınız. Üçüncü maddemiz, size aşık olan bir erkek normalde ilgilenmediği şeylerle sırf siz seviyorsunuz diye ilgilenmeye başlar. Diyelim ki konserlere gitmeyi seviyorsunuz ama o bu konuya gerçekten yabancı olsa bile sırf sizi etkilemek için birlikte gidebileceğiniz konserleri araştırıp bulur ve size mesaj atar. Diyelim ki kitap okumayı seviyorsunuz ve sevdiğiniz bir yazara kitap imzalatmak istiyorsunuz. Ama bir türlü bunu yapamadınız. Sırf sizin için o yazarı araştırıp bulur ve size özel bir imza atmasını sağlamaya çalışır. Bu tarz etkileyici şeyleri kendi ilgi alanı olmasa bile yapabilir arkadaşlar. Fakat tekrar söylüyorum, hoşlandığı için farklı amaçlar için size takıntılı olan birisi de benzer şeyleri yapabileceği için diğer maddeleri de mutlaka dinleyin. 4. Size aşık olan bir erkek hayatınızdaki olumsuz şeylere asla kayıtsız kalamaz ve size iyi gelmek için çaba sarf eder. Hasta olduğunuzda sizi kendi halinize bırakamaz. Çorba yapmayı bilmiyorsa bile bir şekilde uğraşır ve yapar. Bitki çayları hazırlar ve başınıza bekleyecek kadar size önem verir. Sizin için gayret gösterir ve hayatınızdaki zorlukları atlatmanız için uğraşır durur. Tek başına üstesinden gelemeyeceğiniz şeyleri birlikte atlatmayı teklif eder. En dağınık halinizi görse bile sizden vazgeçmez. Değerli arkadaşlar, özellikle bu söylediğim çok önemlidir. Günümüzde görselliğe çok fazla önem veren erkekler olduğu için sadece sizden hoşlandığı için ilgisi olan bir erkek
Hasta olduğunuzda sizin bakımsız halinizi gördüğünde sizden vazgeçebilir ve artık yanınızda olmaz. Ama aşık bir erkek böyle bir davranış sergilemez. Hatta daha rahat davranmanız için sizi teşvik eder ve bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı ister. Öyle bir his verir ki hangi şartta olursa olsun yanınızda olacağını gerçekten hissedersiniz. Ve en önemli maddelerimizden birine geçmek istiyorum. 5. maddemiz, size aşık bir erkek duygularını ifade ederken heyecanlanır ve soğukkanlı davranamaz. Size attığı mesajlarda bile bu heyecanını fark edebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, erkeklerde duygu yoğunluğu ne kadar azsa genel olarak o kadar soğukkanlı hareket ederler. Ama size karşı duyguları arttıkça yanlış yapma korkusu da o derece artacaktır. Bu yüzden kaybetme korkusu onu daha heyecanlı bir hale getirecektir. Çünkü sizin vereceğiniz karşılık onun için gerçekten önemlidir. Özellikle günümüzde kadınları çok iyi tanıyan bazı erkekler, kadınların kendilerini ölçmeye yönelik sorularına çok soğukkanlı ve sakin cevaplar verebiliyorlar. Bu tarz bir erkek size karşı duygularını ifade etse de burada yanılmayın. Tabii ki bazen doğasal olarak çok rahat olan erkekler de size aşık olabilir. Ama az da olsa bu heyecanı onda görmeniz mümkündür arkadaşlar. Çok rahat, çok profesyonel erkeklere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü etkileyicilikleriyle sizi yarı yolda bırakma olasılıkları da o kadar yüksektir. Özellikle bazı kadınlar geçmişte çok fazla ilişki deneyimi yaşamış erkekleri artık bazı şeylere doymuş ve aldatmaz diye bakıyorlar. Ama tamamıyla yanlış bir bakış açısı. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmaz ama bu detaylar gerçekten çok kritiktir. Geçelim diğer önemli maddemize. 6. Size aşık bir erkek aynı zamanda sizi en yakın sırdaşı olarak görür ve sizden onay bekler. Mesajlarında ve aramalarında kimseye anlatmadığı sırlarını size anlatacak kadar çok güvenmeyi tercih eder. Sizden bir şeyleri gizlemez. Duygu yoğunluğu üst düzeyde olduğu için sürekli onay bekler. Önemli bir konuda onayınız olmadan kendi başına hareket etmeyecek ve rahatsız olacaktır. Bu rahatsızlığı sizden onay almazsa ondan uzaklaşabileceğiniz korkusundandır. Saç kesimi, giyim tarzı, yediği yemekler, yaptığı sporlar dahil her konuda onayınızı almak ister. Kendisi beğense bile sizin beğenmediğiniz bir şeyi kolay kolay giymez. Ona aldığınız hediye hoşuna gitmese bile değer verdiğini bilin diye gözünüzün önünde tutmaya çalışır. Tüm bunlar sizin gözünüzde yer etmek içindir. Geçelim 7. maddemize. Size aşık bir erkek mesajlarında hayatındaki önemli kişilerden ve detaylardan bahseder. Sizi ailesi ve önem verdiği kişilerle bir araya getirmeye çalışır. Sizin ailenizi ve hayatınıza dair detayları öğrenmek ister ve öğrendiği şeyleri kolay kolay unutmaz. Yeri ve zamanı geldiğinde sizi etkilemek için hafızasında ya da not defterinde saklar. Özellikle kendi aile hayatını, çocukluğunu, yaşadığı iyi ya da kötü olayların hepsini sizle paylaşır. Sizin önem verdiğiniz kişilere onlardan hoşlanmasa bile nazik davranır ve onların sizi olumsuz etkilemesini istemez. Hiç yapmadığınız şeyleri öğrenir ve sizle birlikte sürekli yeni ilkler oluşturma onun hedefi haline gelir. Böylece sizle ne kadar anı oluşturursa ondan o kadar çok etkileneceğinizi düşünür. Değerli arkadaşlarım, bu 7 detay size aşık olan erkekleri ele veren önemli işaretlerdir. Tüm bu söylediklerimi hayatınızdaki erkekte görüyorsanız sizi fazlasıyla önemsediğini ve aşık olduğunu anlayabilirsiniz. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.